Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir ipimiz var. Bebe yünü. Onu kullanacağım bugün. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip kullanacağım. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz harika bir model. Oldukça kolay ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak modelimizi kurmaya başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle yavaş yavaş ilmeklerimizi çıkarmaya başlayalım. Bu model için 4 ve 4'ün katları ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız modele göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. 4, 8, 12, 16 diye devam edecek. Şöyle ben kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen sayalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmekle modelimi kuracağım. Şimdi birkaç sıra lastik olarak başlayalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Şimdi 2 düz, kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek, 2 ters, 2 düz, 2 ters ilmek, 2 düz, 2 ters olarak lastiğimi başladım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Ama bu lastikle şöyle model devamıymış gibi görünüyor. Daha çok bir uyum sağlayan model, pardon lastik. Dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz olarak lastiğimi devam edeceğim. Lastiğimizi tamamladık. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım hep birlikte. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Bakın 2 düze geldiğimde lastikteki 2 düzü devam ettiriyorum. Önce ikinci ilmeğimi bakın arka taraftaki ikinci ilmeğimin içinden giriyorum. Bir kez düz örüyorum. Önce ikinci ilmeğimi, daha sonra öndeki birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum ve şişimden çıkartıyorum. Burada yapacağım işlem bu. Arada 2 düz ilmek, sıradaki ikinci ilmeğimin önce ikinci ilmeğimi örüyorum. İlmeğin içinden battım. İlmeğin içinden girerek ikinci ilmeğimi ördüm. Daha sonra öndeki ilmeğimi ördüm ve şişimden çıkardım. 2 ilmek düz olarak ördüm. Daha sonra birinci değil ikinci ilmeğimin içinden girerek ördüm. Daha sonra öndeki birinci ilmeğimi ördüm. Şu şekilde ipimi tellendirmeden alayım hemen. Ve şişimden çıkardım. Arada 2 düz ilmeğimiz var. Onu ördük. Şimdi önce ikinci ilmeğimi ördüm. Düz olarak ördüm. Daha sonra birinci ilmeğimi ördüm ve kenarda sıra sonunda yani 2 düz ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim ters. Ön yüzünde düz ördüğüm 2 ilmeği ters ördüm. Diğer
o sırasını değiştirerek ördüğüm ilmekleri de yine ters olarak örüyorum. Yani ikinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters örelim. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız da 4 ve 4'ün katları. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 düz ilmek ördüm. Şuraya geldiğimde yine aynı işlemi yapıyorum. Ön yüzünde bu 2 ilmeğe hep aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Önce arkadaki ilmeği, ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra öndeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada 2 düz, ikinci ilmeği düz olarak ördüm. Şu şekilde. Daha sonra birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada 2 düz ilmek, daha sonra ikinci ilmeği ördüm ve birinci ilmeği ördüm. Arada 2 düz ilmek, önce ikinci ilmek, daha sonra birinci ilmekle tamamladım. Kenarda da 2 düzümüz, bir de kenar ilmeğini ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 2 ters ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzünde şöyle bir haroşa görüntüsü olacak. 2 düz ilmek, daha sonraki 2 ters ilmek. Şu ilmeklerin hani önce ikinciyi sonra birinciyi ördüğümüz 2 ilmeğimizde de arka yüz, dördüncü sıra arka yüzünde ters örüyorum. 2 düz, aradaki şu düzlerimizi arka yüzünde düz ördüm. 2 düz, 2 ters. Ters ördüğümüz şu ilmekler, düz ördüğümüzde ön yüzünde düz olan yer. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz ilmekle sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Tabi model ilerledikçe kendini gösterecek. Şu anda pek bir şey belli değil. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Hemen ikinci modeli de kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek. Bakın terslerin üstüne 2 düz ilmek ördüm. Sıradaki 2 düzümüzü yine aynı işlem yapıyoruz. Ön yüzünde bu 2 ilmeğimize hep aynı işlemi. Önce ikinci ilmeğimizi ördük. Şu şekilde. Sonra birinci ilmeğimizi. Ve şişimizden çıkardık. 2 düz ilmek arada. Daha sonra ikinci ilmeğimi ördüm. Ve birinci ilmeğimi ördüm. Şişimden çıkardım. Böyle bir model uyguluyoruz bu aralarda. 2 düz ilmek. Buraya gelince önce ikinciyi ördüm. Daha sonra birinci ilmeğimi ördüm. 2 düz ilmek. İkinci ilmeği ördüm. Daha sonra birinci ilmeğimi ördüm. Şişimden çıkardım. 2 düz ilmekle sıramı tamamladım. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum.
Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm, tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Üçüncü sırada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek örüyorum. 2 düz ilmek. Bakın şu model uyguladığım 2 ilmeğe gelince önce arkadakini ördüm. İkinci ilmeği yani. İlmeğimin içinden şöyle batarak şöyle göstereyim. Önce arkadakini ördüm. İkinci ilmeğimi, daha sonra birinci ilmeğimi ördüm ve şişimden çıkardım. Arada 2 düz. Önce ikinci ilmeğimizi örelim. Şu şekilde. Daha sonra birinci ilmeğimizi. Arada 2 düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. İkinci ilmeğimi aldım, ördüm. Daha sonra birinci ilmeğimi aldım. Ve 2 düz. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın dördüncü sıra arka yüzünde 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. Şu model uyguladığımız 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters ilmek, kenarda 2 düzle tamamladım sıramı. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bu lastikle de size göstermek istedim. Bakın lastikle tam model bütünleşiyor. Şöyle devam ettiği için. Yani bu lastiği de uygulayabilirsiniz. Ama istediğiniz lastiği de kullanabilirsiniz. Sadece bunda bakın daha da güzel göründü yani model. Onu göstermek istedim. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Modelimiz ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Model 4 sıradan oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız arkadaşlar. Anlaşılmayan yer olursa videoyu baştan izleyebilirsiniz. Birinci sıradan başlayıp dördüncü sırada bitiriyoruz model kurulumunu. Bunun tekrarını yapacağız devam ederken. Bir de şöyle video öncesi bir parça hazırladım. Bakın modelimizin ilerlemiş hali böyle olacak. Şöyle göstereyim. Bunu beraber yaptık. 2 kez kurduk modeli. Yine aynı lastiği kullandım. Şöyle bunu birkaç sıra daha fazla yaptım. Bunu da beraber yaptık arkadaşlar. Şöyle kenar alıyorum. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Bakın gayet güzel, temiz bir görüntüsü. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor. Modelin yakadan başlama görüntüsü de böyle olur. Pek bir şey fark etmiyor yani. Sadece şunların yönü değişiyor. O kadar. Evet. Bakın her açıdan harika görünen bir model. Erkek örgülerinde de kullanabilirsiniz bu modeli. Gayet güzel, sade bir model. Yelek yapımında kullanabilirsiniz. Süveter, hırka, atkı, bere hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, hatta çanta yapımında kullanabilirsiniz. Ona uygun ipler tercih ederseniz harika olur bence. Etol şal yapımında. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara da fikir olur. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler.
Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.